Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu şeritlerin yapımını anlatmak, paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Atkılardan şallara varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çalışma, bir model olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım. Şöyle yakından iyice göstereyim sizlere. Şimdi bunu yaparken kullandığım tığım 2,5 milim. Ve ipim de Nako Vals'in ipi arkadaşlarım. Şöyle model olarak anlatmak için böyle kısa küçük bir parça yaptım. Daha büyük projelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet ki hadi gelin hep birlikte örelim. Örerken de stres atalım arkadaşlar. 6 zincir çekerek modelimizin yapımına başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üzerine 2 doluyorum ve ilk zincirin içerisine giriş yapıyorum. Buradan bunu da böyle götürebiliriz. 2 3 tane de bu şekilde çekiyorum. Daha sonra hemen yanından başlamak üzere 1 2 3 4 5 6 7 8 tane dolduruyorum arkadaşlar. Daha sonra bir zincir çekip tekrar 8 tane daha dolgu yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım. Şimdi şu şekilde uzatıyorum bir miktar, arka tarafını çeviriyorum, üzerine alıyorum ve bu 8 zincirin içerisinden şu şekilde giriş yapıyorum. 1 üzerine aldım, 2 üzerine aldım, 3 üzerine aldım, 4 şöyle 5 ve 6 defa bu şekilde üzerine alarak topluyoruz. Daha sonra bunları şöyle üçer üçer çekiyorum. 3 tane şöyle, tabii ilki 4 tane oluyor, bu şekilde çekiyorum. 2 tane zincir çekiyorum, geri çevirdim, üzerine aldım, hemen şuradan bakın diğer 8'in ilk başlangıç yerinden yine 6 defa bu şekilde topluyorum. 1 2 3 4 5 6. Yine bunu üçer üçer çekiyoruz. Sonuncuyu da bu şekilde. Şimdi buradan bir tane zincirle sabitledim. Geri dönüyorum bu şekilde ve buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Sonra 2 defa üzerine doluyorum, aynı yere giriş yapıyorum ve diğer zincir kadar devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ilk yerimizi bu şekilde yaptıktan sonra diğer yerleri de aynı şekilde bakın böyle 8 tane dolduracağız. Önce 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane doldurduktan sonra hemen diğerine geçiyorum, diğer tarafa şöyle başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın şu görüntüyü elde ediyoruz. Bunu ne yapacaksak o boyutta yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde çevirdim, geri rahatlatmak için bir tane zincir çektim, üzerine alıyorum ve 6 tane yine toplamaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. Hemen üçer üçer çekiyoruz yine. 4 defa da çektim arkadaşlar. Bir tane şu şekilde çektikten sonra bir tane daha çekiyorum. Tekrar üzerine alıp 6 tane topluyorum arkadaşlar yine.
1 2 3 4 5 ve 6. Sonra yine üçer üçer çekiyoruz. Bu şekilde. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi ne yapacaksak ona göre, hangi projede kullanacaksak ona göre bu şekilde uzunluğunu ayarlamamız gerekiyor arkadaşlarım. 2 4 5 tane yapmışım. Şimdi aynı şekilde bunu da 5 tane yapalım. Projemizi tamamlayıp diğerini de aynı boyuta getirdikten sonra arkadaşlar, yine bakın şuradan 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum, üzerine alıyorum ve aynı yer 2 defa topluyorum tabi üzerine. Şöyle hemen buradan başlayıp 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnemi yaptım. Diğer tarafı da aynı şekilde. Sekiz tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bir miktar yine yükseliyorum ve aynı yerin içerisinden bakın şuralardan alıyorum. 1 2 3 tane yaptım. Sonra hep birlikte çekiyorum. Araya 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Tekrar diğer tarafa geçiyorum. Bakın buraya da aynı şekilde 1 2 3 üçlü fıstıklar yapıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve arkadaşlarım geliyorum buraya, hemen şu orta kısmına bakın, şuradan 2 atlıyorum, buradan 2 atlıyorum, şu orta yerine üzerine alıyorum ve buraya 1 2 3 bu şekilde yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çektim. Burası köşe, yani üst kısım olduğu için 4 zincir çekmiştik arkadaşlar. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 3 şöyle birleştirdim. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve geliyorum. Bakın şu çiçek gibi olan yerimin içerisinden hemen şöyle üstünden giriş yapıyorum. Buraya kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum, üzerine alıyorum ve şimdi şu aradaki yerimi 1 2 atlıyorum buradan, 1 2 de buradan, hemen şu orta kısmından giriş yaptım. Buraya bir tane önce üçlü fıstık yapıyorum. 2 3 topladım. 1 2 3 zincir çektim, üzerine aldım. Aynı yerin içerisine bir tane daha yapıyorum. Şimdi 4 zincir, 1 2 3 4 ve geliyorum diğer çiçeğimin iç kısmı ile birleştiriyorum. Sonra tekrar 4 tane zincir üzerine alıp diğer yerime de aynı şekilde orta kısmından giriş yapıp oraya da ikili fıstıklarımı yapıyorum. Diğer yere geldiğimizde bakın bu yuvarlak olan yerimize yine şöyle 1 2 atlayıp üçüncüden giriş yapıyorum. Buraya ikili fıstıklarımdan yine yapıyorum. 2 ve 3, yani 2 tane üçlü fıstık yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim, üzerine aldım, aynı yerden bir daha 2 ve 3, araya 4 zincir, 1 2 3 4. Şurada bir tane zincir çekmiştik arkadaşlarım, 2 sekizlinin ortasında. Şuradan giriş yapıyorum. Buraya yine 2 tane üçlü fıstık yapıyorum. 1
2 3 4 zincir çekiyorum arada dönüş yeri olduğu için ve burayla tekrar diğerini yaparak bu tarafa geçiyoruz. Şimdi bunun hemen karşı gelen yerine yine diğer tarafı da burası gibi tamamlayacağız arkadaşlar. Geliyorum arkadaşlarım ve şuradan giriş yapıyorum. Bu şekilde ve bir tane zincirle sabitliyorum. Şimdi buraların içerisine 2 tane bu şekilde yer yaptıktan sonra 1 2 3 4 tane zincir çekip 2 tane daha sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. 1 2 bu aralarda herhangi bir şey yapmıyoruz. 3 tane sık iğne ile doldurdum. Araya geldim. 1 2 1 2 3 4 zincir ve giriş yapıyorum buraya. Sonra bir tane daha hemen yanına yapıp arada 1 2 3 sonra diğer tarafı da aynı şekilde 1 2 3 üçer sık iğne ile dolduruyorum. Evet arkadaşlar, şimdi buradan 1 2 zincir çekiyorum, diğer parçamı alıyorum ve aynı yere denk gelecek. Bakın şu ortadaki değil, bu hemen kenardakinden birleştiriyorum. Birleştirerek bir çalışma yapmak isterseniz bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi devam ediyoruz. Arada herhangi bir birleştirme işlemi yapmadan diğer yere kadar 1 2 ve 3 sonra burayla 1 2 1 2 zincir ve diğerine geçiyorum. Bu şekilde aldım, oradan da birleştiriyorum. Evet arkadaşlar, son yeri de bu şekilde tamamlıyoruz ve modelimiz ortaya çıkmış oluyor. Bakın şöyle çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Bakın şöyle delikli delikli şallardan atkılara varana kadar böyle rengarenk yapıp kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, bu videomda da sizlere bu güzelliğin yapımını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.